Merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir seriyle karşınızdayız. Bu yeni serimizde sizlerin evine misafir oluyoruz ve birlikte harika tarifler yapıyoruz. Bugün İstanbul Tuzla'dayız. Dilek Hanım'ın evine misafir oluyoruz. Dilek Hanım'ı fazla bekletmeden geçelim. Bugün yeni serimizin ilk çekimi. Ben de çok heyecanlıyım. Bakalım bizi neler bekliyor. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dilek Hanım'ın mutfağındayız. Dilek Hanım, bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Biz de harikayız. Bomba gibiyiz. Ne güzel. Evet, bugün bize neler yapacaksınız? Bugün size Malatya'nın meşhur kara çorbamız var. Onu yapmayı düşünüyorum. Patlıcan sarma köfteyle olacak. Bir de çok basit bir yufkadan mantı yapacağız. Patatesli olacak. Harika. Takipçilerimizi bekletmeden başlayalım. Evet, tariflerimize başlayalım artık yavaş yavaş. Dilek Hanım, önce hangi tarifle başlayalım? Kara çorbayla başlıyoruz önce. Bir adet kuru soğanımızı önce küp küp doğruyoruz. Evet, bir taraftan da sohbet edelim. Biz hanımlar biliyorsunuz sohbet etmeden duramayız. Dilek Hanım, sizi biraz kısaca tanıyalım. Evliyim. 2 çocuğum var. Bir kızım bir oğlum var. 13 yıllık devlet memuruyum. Malatyalıyım. Evet, Malatya'mızın belli, değil mi? çorbası. Harika. Evet, doğradıktan sonra düdüklü tencerelere de pişiriyoruz. Soğanlarımızı koyalım. Yarım çay bardağından birazcık az sıvı yağ olur, zeytinyağı olur. Ben bir taraftan karıştırayım. Evet, ben de diğer malzemelerimizi söyleyeyim. Yarım çay bardağı siyah fasulye. Yarım çay bardağı köy yeşil mercimeği. Siz normal yeşil mercimek de olur. Yine aynı şekilde yarım çay bardağı kuru fasulye. Yine çay bardağımız yarım çay bardağı maş fasulye. Nohut. Bir de barbunyamız var. Bunların hepsi yarım çay bardağı, Evet, değil hepsi mi? yarım çay bardağı. Ayrıyeten buğdayımız var. Buğdayımızı da bir su bardağından bir parmak eksik olarak koyuyoruz. Buğday daha fazla olacak. Evet, soğanlarımız kavruluyor bu arada. Şimdi soğanlar kavrulduktan sonra ne ekleyeceğiz İlke? Salça ekleyeceğiz. Bunları bir gece önceden bekletirseniz pişme hızı daha iyi olacağından dolayı tavsiyemdir. Ben sizin için beklettim zaten. Çok teşekkür ederiz. Bir gece öncesinden bütün malzemeleri beklettim. Çok bereketlidir. Gördüğünüz gibi oldukça çoğaldılar şişme olayı olduğundan dolayı. Şimdi hepsini karıştırıp aynı kasede suyu Evet, koyabiliriz. karışık, hiçbir sıkıntısı yok. Soğanlar iyice kavrulduktan sonra salçasını koyacağız, baharatlarını koyacağız. Daha sonra da buradaki kuru bakliyatların hepsini koyacağız. Yarım saat pişecek ve çorbamız hazır olacak. Çok da pratik. Çok pratik, evet, çok pratik oluyor. Harika. Şimdi soğanlarımızın kavrulmasını bekleyelim. Ben orada bunun suyunu süzeyim. Olur. Kavruldu şu an. İçine 2 kaşık domates biber salçası koyuyoruz.
Karışık mı kullandık? Evet, benim salçam karışık olduğu için ben karışık bir şekilde kullanıyorum. Ayrı ayrı koymuyorum. Ben devam edeyim karıştırmaya. Ben de mantımızın patateslerini doğrayıp suya koyayım, haşlansınlar. Bir tane orta boy patatesimizi küp küp doğruyoruz. Ben genellikle bu şekilde yapıyorum. Haşlanması daha kolay olduğu için. Üzerine suyunu koyuyoruz. Daha sonra ocağa haşlanması için bırakıyoruz. Üzerine geçecek kadar olması yeterli herhalde. Evet, yeterli. Bu arada soğanlarımız iyice salça ile birlikte kavruldu. Akşamdan ıslatmış olduğumuz bakliyatların hepsini kavrulan salçamız ve soğanımıza ilave ediyoruz. Kısa bir kavurma işlemi yapıyoruz herhalde. Evet, biraz çok fazla kavurmadan sadece salçalarla birlikte özleşsin diye karıştırıyoruz. Şimdi baharatlarımızı ilave edeceğiz. Bolca nane koyuyoruz. Kimyon. Bir tatlı kaşığı yeterli. Yine aynı ölçüde karabiber. İsteğe bağlı zerdeçal da koyabilirsiniz. Ben çok yakıştırdığım için yemeklere koyuyorum. Zerdeçalın çok faydalı olduğu söyleniyor mideye. Evet, kanseri önlediği söyleniyor. Her yemeklere katarım ben. Evet, ben de çok kullanıyorum mutfağımda. Bir tatlı kaşığı da tuz atıyoruz. Güzel. Şimdi su ekleyeceğiz değil mi? Evet, sudan önce ben bir de yapmış olduğum kemik sularından ilave edeceğim. Daha lezzetli olsun diye. Evde bulunmayanlar eklemese de olur. Tabii olur, o da olur. Şimdi suyumuzu sıcak mı koyuyoruz, soğuk? Sıcak su koyuyoruz. Bakliyatlarımızın üzerine geçene kadar suyumuzu koyuyoruz. O isteğe bağlı olabilir. Kimisi çok sulu seviyor, Evet. kimisi... Piştikten sonra duruma göre eğer koyu olduysa birazcık daha su ilave edebiliriz. Şimdi kapağını kapatıyoruz. Yarım saat boyunca kısık ateşte pişiriyoruz. Evet, çok güzel. Evet Dilek Hanım, şimdi ikinci tarifimize geçelim isterseniz. Neydi ikinci tarifimiz? İkinci tarifimiz patlıcan sarmaydı. Köfteyle yapacağız. Onun için ilk önce patlıcanları kızartmak için yağımızı hazırlayalım. O ısınsın o arada. Tamam. Yağ ısınması biraz uzun sürüyor. Evet. Evet, patlıcanlarımız orta boy. 4 tane kullanıyoruz. Alaca alaca soyacağız bunları. Eğer patlıcanların siyah görüntüsünden rahatsız oluyorsanız hepsini de doğrayabilirsiniz. Alaca soyduktan sonra patlıcanlarımızı şu şekilde ince ince uzun şerit halinde kesiyoruz.
Daha sonra patlıcanlarımız bu şekilde olduktan sonra kızgın yağımızı atıp kızartıyoruz. Bunlar burada kızarırken biz o arada da köftelerimizi hazırlayalım. Tamam, ben kızartmaları takip edeyim o zaman Dilek Hanım. Tamam. Evet, köftemiz için 200 gram orta yağlı kıyma kullanıyoruz. Bir orta soğanı rendeledik. İçine isterseniz kurutulmuş ekmekleri rondodan geçirip koyabilirsiniz. İsterseniz de galeta unu. Ben kurutulmuş ekmekleri tercih ettim. Daha sonra içine baharatlarımızı koyuyoruz. Kimyon bir tatlı kaşığı yeterli. Karabiber. Yine ben zerdeçal kullanıyorum. Tuzumuzu atıyoruz. Daha sonra elimizi iyicene yoğuruyoruz. Ben de bu arada patlıcanların kızarıp kızarmadıklarını kontrol ediyorum. Ters çeviriyorum. Bir tarafta çorbamız pişiyor. Patateslerimiz haşlanıyor. Güzel lezzetler bizi bekliyor. Evet, patlıcanlarımızı çıkartıyoruz. Ben bunları soğumaya alırken Dilek Hanım, şimdi sizin köfte kısmına geçelim isterseniz. Köftelerimizi küçük küçük şu şekilde yuvarlak yuvarlak hazırlıyoruz. Ben şöyle soğuyanlardan size vereyim alttan. Patlıcanlarımızı bu şekilde köftelerimizi arasına koyuyoruz ve bu şekilde sarıyoruz. Ben size altta soğuyanlardan uzatayım. Bütün patlıcanlarımızı bu şekilde köftelerini araya koyuyoruz. Kızartma yapmayanlar bunu patlıcanları şerit şerit doğrayıp Fırına üstüne da koyabilir. Üzerine hafif birazcık yağ gezdirip tuz. yağ, baharatla fırçayla sürüp Evet, fırında birazcık onların o diriliği geçtikten sonra bütün patlıcanlarımız bu şekilde dizdikten sonra ben fırına dayanıklı tenceremin içine koyuyorum. Siz borcama da koyabilirsiniz. Bu şekilde diziyoruz. Son köftemizi de sardıktan sonra yerleştirdik. Daha sonra biber ve domateslerimizi de yerleştiriyoruz. ne kadar kullandık biber ve domatesi? Ben 4 tane ince sivri biber kullandım. Bir tane de domates yeterli olur herhalde. Tabii isteğe bağlı olarak. Evet. Tabii isteğe bağlı. Azaltılabilir, artırılabilir. Bu şekilde de düz. Şimdi üzerine de salçalı suyumuzu yapacağız. Kalan kıymalarımızı da bu şekilde biz toplar yaptık. Kıyma da artabilir, patlıcan yemeyen de Evet. olabilir. Bu şekilde koyuyoruz. Gayet güzel oldu. Evet, şimdi sosunu hazırlıyoruz. 1 yemek kaşığı domates salçası. Benim ikisi karışık. Hem domates salçası hem biber salçası.
kaynatılmış sıcak suyumuzla birazcık salçamızı açıyoruz. Eritelim. Tamam, bu arada çorbamız da oldu. Evet, o yarım saati geçti. Onun altını da kapatalım. Son aşamamız olan sosumuz değil mi Dilek Hanım? Bu son Evet, son sos. aşamaydı. Evet, son aşamamız bu. Sosumuzu şu şekilde gezdiriyoruz. Biz Köfteleri, fırına koyacağız. İsteyen tencerede de pişirebilir. köfteleri bir pişirme işlemi, kızartma işlemi yapmadık. Gerek yok. Fırında. Fırında. Çorbamızın da altını kapattık. Bir taraftan da patateslerimiz de sanırım haşlandı değil mi? Evet, patateslerimiz de haşlandı. Onu da kapatalım. Kenarından birazcık daha üstüne çıkana kadar su ilave edelim. Çok da koymamıza gerek yok zaten. Şimdi fırına alalım bunu. Fırınımızı açtık. 180 dereceye. Önceden ısıtılmıştı zaten bizim fırınımız. Daha sonra bunu fırınımıza koyuyoruz. Evet. Biz de şimdi diğer tarifimiz olan Kolay mantımızı yapacağız. kolay Patatesli. mantının tarifinin hazırlıklarına başlayalım. Mantımızı iç malzemesi patatesimiz sıcakken hemen ezelim onu. İçine biraz karabiber koyuyoruz. Sıcak ezilmesi önemli değil mi Dilek Hanım? Evet, soğuduktan sonra birazcık sert olabilir. İçinde sertlikler kalabilir. Baharat. Bir çay kaşığı tuz sevenler birazcık daha fazla atabilirler. İyicene eziyoruz bu şekilde. Tamamdır. Bu böyle biraz soğusun. Daha sonra doldurma işlemine geçeceğiz. Evet, Dilek Hanım'ın marifetli ellerinden, tariflerimizden üçüncüsüne başlıyoruz. Evet Dilek Evet. Hanım. Bir tane yufkamızı ortadan ikiye kesiyoruz. İnce ince uzun şeritler halinde. Herhalde 2 parmak yeterli oluyor. Yeterli. Şöyle ucuna patateslerimizi koyuyoruz. Muska şeklinde. Ucunu da hafiften ıslatıyoruz. Açılmasın diye kızartırken. Bu şekilde yapıyoruz. Evet, Dilek Hanım sarmaya devam ederken ben de kızartmaya başlıyorum. Evet, kızaranlarımızı çevirelim.
harika görünüyorlar. Şimdiden ağzım sulandı. Evet, pratik patates mantılarımız hazır. Son tanelerini alıyoruz. Dilek Hanım sanırım bir taraftan da fırında pişti. Nar gibi kızarmış. Ben böyle tam kızarmış seviyorum. Tam istediğim gibi. Evet. Çorbamız da hazır oldu bu arada. Kıvamını görüyorsunuz. Evet, mantımızın yoğurdunu hazırlıyoruz. Kendi yapmış olduğum ev yoğurdundan. Yoğurt da harika görünüyor bu arada. Teşekkür ederim. Ben bir kaşık da süzme yoğurt kullanıyorum. İçine bir tane de sarımsağımızdan koyuyoruz. Birazcık da tuzumuzu ekliyoruz. Çıtır çıtır mantılarımız yoğurtla buluşuyor. Sosumuza ne kattık Dilek Hanım? Tereyağı var. Bir kaşık da salça. Birazcık da nane döktüm. Çok güzel. Hazır mantımız tamamdır. Evet arkadaşlar, serimizin bugünkü kısmının sonuna geldik. Dilek Hanım çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Bizi evinize misafir ettiniz, harika tarifler yaptınız. Hepsi harika olmuş. Ellerinize Afiyet sağlık. olsun, afiyet olsun. Çok teşekkür ederiz ederim. tekrardan. Evet arkadaşlar, siz de bu serinin devamı için videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizler de evinize bizi misafir etmek için mesaj atarak ya da yorumlara yazarak bize evinize misafir edebilirsiniz. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.